Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bandana modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın, o kadar şık, o kadar güzel bir modeli var ki böyle yapraklardan oluşan çok şık, çok güzel bir model ve bir o kadar da hafif bir model. Yapımı da çok zevkli, çok keyifli bir model. Böyle karışık gibi duruyor. Gözünüz korkmasın arkadaşlar. Oldukça kolay bir model. Yaparken sizler de anlayacaksınız ne kadar kolay olduğunu. Ben zaten yine her videomda olduğu gibi mantığını anlatıyorum. Nasıl bir mantıkla ilerlemeniz gerektiğini anlatıyorum. Mantığı kavradıktan sonrası kolay. Bayağı bir sıra gösteriyorum sizlere. Hani yapım aşamalarını ve mantığını. Evet, şimdi bandanamın bu kısmı 48 santim. Uzunluğu, şu düz kısmı, başın öne gelen kısmı 48 santim. Buradan buraya kadar da 28 santim arkadaşlar. Ben bu genişlikte ve bu ölçülerde hazırladım. Sizler istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum ipim koton ip kullandım. 330 metrelik koton bir ip kullandım. Açıklama kısmına ipimin hangi ip olduğunu yazarım arkadaşlar. Buradan söyleyemiyoruz maalesef. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 2 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. İpime uygun. Evet, malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Her bir yorum ve beğeni bizler için çok değerli arkadaşlar. Evet, şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. Halkamızı yaptık. Burada 4 tane zincir çekeceğim. 4 zincir. Şimdi birazcık yakınlaştırayım. Bunu çok daha dikkatli izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Birazcık karışık gibi, karışık bir model gibi gözükebilir ama aslında mantığını kavradıktan sonra çok kolay bir model. Çok kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi tığımı 2 kere doladım. Bakın 1, 2. 2 kere doluyorum. Bu halkamın içerisine bakın ilkini 2'de çıkıyorum. Daha sonra bir 2 tane daha çıkıyorum ve bir 2 tane daha çıkıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 kere doluyorum. Aynı yere, yani bu halkamın içerisine batıyorum. 2 taneye çıktım. Daha sonra 2 tane daha çıkıyorum ve 2 tane daha çıkıyorum. 3 tane üçlü trabzanım var burada. 2 zincir çekeceğim. 2 zincir. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçlü trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar burada. 3 tane yapacağım yine. Bakın bu başta zincirimle birlikte 3 tane üçlü trabzanım. Yine buraya da 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 kere doluyorum. 2, 2 ve 2 çıkardım. Tekrar 2 zincir çekelim. Yine 2 kere doluyorum ve 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın 2, 2, yani 3 kere de çıkarıyoruz arkadaşlar. 2 kere dolayıp 3 kere de çıkardığımız üçlü trabzanlar yaptık. Şimdi bu halkamın içerisine kapatıyorum ve böyle bir görüntümüz olmuş oldu. Bakın. Döndüreceğim. Şimdi burayı kaydırarak ilerleyeceğiz yuvamızın içerisine kadar. Şimdi bakın ilkine batıyorum hiç ip almadan, içinden çıkardım. Tekrar yanındakine batıyorum. İçinden çıkardım. 3 tane trabzan var kenarda. 3 tane de kaydırma yaptık. Bir de yuvamın içerisine geliyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Bu kenarda su taşı modelimiz ilerleyecek. Bu su taşı modelimizi her zaman üçlü trabzanlar şeklinde yapacağız arkadaşlar. Bakın zincirimle birlikte 2 tane üçlü trabzan yaptım. Üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tekrar 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Evet. Bu kenarı bizim su taşı modelimiz olarak ilerleyecek. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada arkadaşlar
Hani ben şaşırırım, ne yöne döneceğimi bilemeyebilirim bu modeli yaptıktan sonra diyebilirsiniz. O yüzden siz baştan şöyle bir tane işaretleyicimizi takın isterseniz. Hemen şu yuvaya. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Şimdi bakın. Şu dip kısmı değil. Hemen yanındaki tek kanadını alıyoruz. Bakın tek kanat. Buradan alıyorum tek kanadını. Bekletiyorum. İpimi dolamadım. Bakın ilkinde ipimi doladım. İlk birinci yani şu dibine atlıyorum. En dipteki yanındakinden. Beşinci zincirim değil, dördüncü zincirim arkadaşlar. Bakın beşinci zincirim bu. Dördüncü zincirimin tek kanadını aldım. Bekletiyorum. Yanındaki zincirin tek kanadını aldım. Bekletiyorum. Üçüncü tek kanadını aldım. Beklettim. Ve dördüncünün tek kanadını aldım. Beklettim. 2, 4, 6 tane ilmeğim var şu anda tığımda. Şimdi bunları 2 2 geriye çıkacağız. Bakın 1 2 tığımdaki ve 1 2 ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Yani 5 kere de bunları geriye çıktım. Şimdi bunu döndürüyorum bu şekilde. Bunu takmamızın sebebi bakın alt kısmı da dönüyor. O yüzden hani elinizde burayı kavrayamayabilirsiniz diye işaretleyicimizi taktık. Döndürdüm. Yani bir nevi yaprak modeli yapacağız arkadaşlar. İpimizi doluyoruz. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şu dip kısmı değil. Hemen burada kendini gösteriyor zaten tek kanatlarımız. Bakın 4 tane tek kanadım var burada. 1. İpimi doluyorum ilkinde. 1. Bekletiyorum. 2. Bekletiyorum. 3. Bekletiyorum. 4 ve tığımda 2, 4, 6 tane ilmeğim var. Bunları 5 kere de geri çıkacağım. 2 2 çıkacağız. Bakın önce şu ilk ikisini çıkıyorum. Daha sonra tığımda bir tane de burada. Bunların ikisini de çıkıyorum. İkinci. Bir tane bu, bir tane bu. Üçüncü. Bir tane bu, bir tane bu. Dördüncü ve beşinci. Gördüğünüz gibi burada bir yaprak detayımız oluşmuş oldu. Şimdi yine 5 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın tekrar ipimi doluyorum. 5. zincirim değil 4. zincirim. Yine tek kanadını alıyorum. Tığımda beklettim. İkinciyi alıyorum. Tığımda beklettim. Üçüncüyü alıyorum. Tığımda beklettim. Dördüncüyü aldım. Tığımda beklettim. Tığımda 6 tane ilmeğim olması gerekiyor. Yine bunları 2 2 5 kere de geri çıkacağız. Öncelikle şu ilk baştaki 1 ve 2 taneyi beraber çıkarıyorum. Daha sonra bir tane bu, bir tane de bu. Yine 2 taneyi geri çıkardım ikinciyi. Yine bakın bir bu, 2 bu, üçüncü, bir bu, bir bu, dördüncü ve beşinci. Bunu da yine bu şekilde döndürüyorum arkadaşlar. İpimi doluyorum. Yine burada bakın tek kanatlar kendini belli ediyor. Şaşırırsanız eğer şuradan itibaren 1, 2, 3 ve 4 tane yukarıya doğru saydığınızda çıkan yer. Zaten bakın burası değil. Şurası. 1. İpimizi ilk defasında ipimizi doluyoruz. Sonrakilerde dolamıyoruz. Tığımda bekletiyorum. Birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Tığımda bekletiyorum. Üçüncüyü aldım. Tığımda bekletiyorum. Ve dördüncüyü aldım. Tığımda 6 tane ilmeğim var. Yine bunları 2, 2, 5 kere de çıkaracağız. Evet. Şimdi bakın işaretleyicimiz burada. Demek ki biz bu tarafa gideceğiz. Bu yönümüzü bulabilmemiz açısından bu işaretleyicileri takarsanız çok daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şimdi su taşını yapacağız. 2 kere doladım. Buranın içerisine su taşı yapacağız. İşaretleyicimi çıkarabilirim artık. Yani 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkarıyorum. 2 zincir,
2 kere doladım ve 3 kere de çıkardım. 3 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, döndürdüm. Şimdi dönüşte ne yapmıştık? Bu kenarını kaydırmayla yuvaya kadar gelmemiz gerekiyor. Şimdi kaydıralım. Hiç zincir çekmedim. Kaydırıyorum. Kaydırdım. Kaydırdım. Ve yuvamın içerisine kaydırdım. Şimdi burada 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Ve 3 kere de çıkardım. Üçlü trabzanlarımızı yapıyorum. 3 adet. Buradaki zincirimi saydım. 1, 2, 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. Ve 3 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bakın yapraklarımız burada. Biz her zaman bu 2 tane yaprağı gördüğümüzde, yani şu orta kısmı şöyle gördüğümüzde burada zincir çekmemiz gerekiyor. 9 tane zincirimizi çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çekiyorum. Ve bu ortaya bağlayacağım. Bakın böyle 2 yaprak bu şekilde gördüğünüzde demek ki bunun ortasına batabilmem için 9 tane zincir çekmem gerekiyor. Hemen bunun ortasına, yani şu 2 yaprağın orta kısmındaki yer arkadaşlar, bakın şu kısım, buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Her 9 zincirden sonra bu yapraklarımızı oluşturmamız gerekiyor. Yaprak artı 9 zincir, yaprak artı 9 zincir. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Mantığımız bu. Yani birkaç sıra daha tabii ki gideceğim, göstereceğim ama baştan mantığını söylemek istiyorum size. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Bu 5 zincirler bizim yapraklarımızı oluşturuyor. İpimi doluyorum. 5. zincirim değil, 4. zincirimin tek kanadı arkadaşlar. Bakın yine isterseniz işaretleyicinizi buraya takın. Takmak zorunda değilsiniz. Yerinizi daha net anlayabilmeniz için. Şimdi ipimi doluyorum. Her defasında yapraklarımızı yaparken ilkinde ipimizi doluyoruz. Batıyorum. Tığımda bekletiyorum. İkinciyi batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Üçüncüyü batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Dördüncüyü batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tığımda 6 tane ilmeğim var. Şimdi bir kere daha gösterelim. Bu yaprakları anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Şöyle bakın, 1-2 taneyi çıkarıyorum. 1-2 taneyi çıkarıyorum. 5 kere de geri çıkacağım bunlar arkadaşlar. Hep 2-2 şeklinde geri çıkarıyorum. Daha sonra bunu döndürdüm. Bu tarafını da yapmamız gerekiyor yaprağımızın. İpimi doluyorum. Burada sakın şaşırmayın arkadaşlar. Bu dip kısmı değil, buradaki tek kanadı yapıyoruz. Şaşırsanız dediğim gibi 1, 2, 3 ve 4 yukarı doğru sayın. Evet, ipimizi doladık ilkinde. Sonrakilerde dolamıyoruz. 3, 4. Şimdi 6 tane ilmeğim var. Öncelikle şu 1-2 taneyi çıkarıyorum. Daha sonra 1-2 taneyi çıkarıyorum. 1-2 taneyi çıkardım. 1-2 taneyi çıkardım. Ve son 2 taneyi çıkardım. 5 tane tığımda ya 5 kere de geri çıkarmış oldum. Evet, şimdi ilk yaprağımızı yaptık. İkinci yaprağımız için de 5 tane zincir çekmemiz gerekiyor yine. Yapraklarımız 5 zincirlerden oluşacak. İpimi doluyorum tekrar. Dördüncü zincirime batıyorum. Bekletiyorum. İkinciyi battım. Üçüncüyü battım. Ve dördüncüyü battım. Tığımda 6 tane ilmeğim var. 2-2 geri çıkarıyorum bunları. Döndürdüm. İpimi doluyorum. Yine tek kanatlarına. Üç ve 4. Tığımda 6 tane var. 2-2 geri çıkarıyorum. Evet. Şimdi bakın burada, bu kısımdayım. İşaretleyicim burada. Hemen gideceğim yönü görebildim. Şimdi 2 kere doluyorum. Burası bizim su taşı bölümümüz.
Hemen 2 kere doladım. Su taşımızı yapıyoruz. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane üçlü trabzan yapalım. Burayı hızlı geçiyorum. Bakın şöyle koyalım, bir net görüntüsünde. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çok şık olacak arkadaşlar. Çok kolay, hiç zorlanmadan yapabileceksiniz. Şimdi tekrar geri döndüm. Bakın bu tarafa doğru gidiyorum ve kaydırmayla yuvaya kadar geleceğim. Yuvamın içerisine de geldim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum ve su taşımızı yapıyoruz. 3 tane yaptım. 2 zincir. Tekrar 3 tane yapıyorum. Evet. Şimdi bakıyorum. Benim burada 2 tane yaprağım var. 1, 2 yaprağım var. Ortası bu şekilde. O zaman ne yapmam lazım benim? Burada 9 tane zincir çekmem lazım. Çünkü 2 tane yaprak gördüğüm zaman 9 tane zincir batıp bu ortasına batmam gerekiyordu. Şimdi 9 zincirimizi çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Yapraklarımızı düzeltin. Arkadaşlar, hani bu ortası düz olsun. Hemen şu 2 yaprak arasındaki zincirime, bakın şuraya gözüküyordur inşallah. Evet. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi neydi? 9 zincirden sonra yaprak yapmam gerekiyor arkadaşlar. 9 zincirimizi yapıyoruz. Daha sonra yaprak yapıyoruz. Bir yaprak, bir 9 zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi yine işaretleyicimi alıyorum. Burada 9 tane altta zincir çekmişim. Buraya batışımı sağlayacağım. İşaretleyicimi takıyorum. Şimdi yaprak yapacağız. Yine 5 zincirimizi çekelim. Bu yaprağı son kez göstereceğim. Çünkü hani yaprak yapımını artık öğrendik diye düşünüyorum. İpimi doluyorum. Tek kanatlarını alarak ilerliyorum. 4 tane zincirime tek kanadını alarak batıyorum arkadaşlar. 3, 4. Şimdi 5 kere de geri çıkarıyorum. Hep 2 2, 5 kere de geri çıkarıyorum. Evet, döndürdüm. İpimi doluyorum. Yine kalan buradaki tek kanatlarını alarak ilerleyeceğiz. Burada şaşırırsanız bakın 1, 2, 3 ve 4. Burada 1, 2, 3, 4. Tığımda 6 tane var. 2 2 geri çıkarıyorum. Evet. Birinci yaprağımız hazır. Şimdi ikinci yaprağımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Dördüncü zincirimi kanadından alıyorum. İlkinde ipimizi doluyoruz. Diğerlerinde dolamıyoruz. 4 tane tek kanat aldım. Tığımda 2, 4, 6 ilmeğim var. 2, 2 çıkarıyorum arkadaşlar. Döndürdüm. İpimi doluyorum. Bir kere sadece başlarken tek kanadını alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 2, 2, 5 kere de bunu geriye çıkarıyorum. Evet, şimdi bakıyorum, bu tarafa gideceğim. Hiç zincir çekmedim. İp de dolamadım. Şurada çekmiş olduğumuz altta 9 tane zincirimiz var. Bakın, bunu şöyle orta noktasına batıyorum. Ve kaydırdım. Sık iğne yaptım. Evet, yaprağımızı yaptık. Yaprak yaptıktan sonra 9 tane zincir çekmemiz gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Bir yaprak, bir 9 zincir arkadaşlar. İpimizi 2 kere doluyorum ve buraya üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi su taşını yapıp dönelim. Şimdi kaydırmayla geliyorum su taşımın içerisine. Burayı bir kere daha göstermek istedim. Yuvamın içerisine geldim. 4 zincir, 2 kere doluyorum ve su taşımızı yapıyoruz yine arkadaşlar. Şimdi burada bakın ne var altta? 9 tane sık iğnem var. 9 tane sık iğnem varsa burada direkt yaprakla başlamam gerekiyor. Yine ne yapıyorum? İşaretleyicimizi takalım. Ve yaprağımızı yapalım arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 4. zincirimin tek kanadını alıyorum. 4 tane kanat alarak aşağı doğru indim. Tığımda 6 tane ilmeğim var. 2 2 çıkarıyorum. Şimdi bunları hızlı geçiyorum yaprakları. Döndürdüm. Bu tarafını da yine yaprak olarak yapıyorum. İlk yaprağımızı yaptık. İkinci yaprağımız için de 5 tane zincir çektim yine. Evet bakın bu tarafa doğru gideceğiz. O zaman ne yapıyorum? Hemen işaretleyicimi çıkardım. Buradaki bu 9 zincirimin üzerine sık iğne ile bağladım. Şimdi ilkini yaprak yaptık. Şimdi 9 zincir yapacağım. Neden? Hem burada yaprağım var. Yaprağımın ortasına 9 zincirle bağlamam lazım. Hem de ilkini yaprak yaptık. Şimdi 9 tane zincirimi çekelim. 9 zincir. Bu yaprağın hemen ortasına, yani ortasındaki zincire sık iğne ile bağladım. 9 zincir çektik. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim yaprak yapmamız gerekiyor. Şimdi yaprağımızı yapacağız yine. İşaretleyicimizi de buraya takalım, şuraya. 5 tane zincir. Neden yaprak yapıyoruz? 9 tane zincir çektik. 9 zincirin peşinden yaprak yapmamız gerekiyor. Yaprağımızı yaptık. Bakın işaretleyicim burada 9 zincirimin olduğu yere bağlıyorum sık iğne ile. Şimdi ne yaptık? Yaprak yaptık. Yapraktan sonra 9 tane zincir yapmamız gerekiyor. 7, 8 ve 9. 2 kere doluyorum ve burada su taşıma yapıyorum. Şimdi su taşımızı yapalım. Geriye dönüp tekrar su taşımızı yapıp bu tarafa doğru devam edelim. Evet, su taşımızı yaptık. Şimdi burada ne görüyorum arkadaşlar? En son 9 tane zincir çektiğim yer var. O zaman burada 9 tane zincirim varsa benim yaprak yapmam gerekiyor. O zaman yaprağımızı yapalım. Yani hep alt sıralara bakın. Bu kenarda ne varsa ona göre yapacağız. Bir yaprak, bir zincir. Şimdi yaprağımızı yapıyoruz. Mantığımız bu arkadaşlar. Yine isterseniz işaretleyicinizi takın. Yaprağımızı yaptıktan sonra bu zincire batmamız gerekiyor. İşaretleyicimizi isterseniz takın. Ben takıyorum. Siz ister takın ister takmayın arkadaşlar. Ben takınca daha rahat ediyorum. Hem de sizler daha rahat görürsünüz diye o şekilde yapıyorum. Şimdi 6 tane ilmeğim var. Bunu 5 kere de geriye çıkarıyorum. Hani yaprak yapımını artık öğrendik. Şimdi yine 5 tane zincirimi çektim.
Evet, yaprak kısmımız hazır. Şimdi bizim nereye batmamız gerekiyordu? Zincire batmamız gerekiyordu. Yani zinciri tam şöyle boşluğa ortalıyorum. Zincirimi. Evet. Şimdi bakıyorum bir tane yaprak yaptım. Ne yapmam lazım? Zincir çekmem lazım. Zaten burada 2 tane de yaprağım var. Arasına zincir çekerek sık iğne yapmam lazım. Hemen zincirimi çekiyorum 9 tane. 9 zincirim. Bu iki yaprağımızın arasındaki zincire batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi 9 zincirden sonra ne yapacağız? Yaprak yapacağız. Zaten burada 9 tane zincirim var. Yaprağımızı da buraya sık iğne ile bağlayacağız. Şimdi yaprağımızı yapalım. Yaprağımız hazır. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buradaki zincirimin olduğu yere sık iğne ile bağlıyorum. Yaprak yaptık. Şimdi 9 tane zincir çekmem lazım ki bu iki yaprağın arasındaki yere batabileyim. 9 zincirimi yapıyorum. 9 zincir yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle düzeltelim arkadaşlar elimizle. Yapraklarımızı ortası düz olacak. Evet. Sık iğnemi yaptım. Şimdi ne yaptık? Bakın burada 9 tane zincir çektim. O zaman benim buraya yaprakla gelmem lazım. Yine yaprak yapıyorum. Yani bizi sırada ne yaptığımız ilgilendiriyor. Bir yaprak, bir 9 zincir. Şimdi yaprağımızı yine yapalım. Mantığımız bu. Bir yaprak, bir 9 zincir. Bir yaprak, bir 9 zincir. Evet, yaprağımız hazır. Burada ne var? Su taşımız var. 2 kere doluyoruz ve su taşımızı yapıyoruz. Şimdi su taşımızı yapalım. Üçlü trabzanlar şeklindeydi. Yapıp geri dönüp tekrar sıramıza devam edelim. Evet, şöyle de bir kayalım arkadaşlar. Bakın. Evet, şimdi dönüşümü yapıyorum. Dönüşümde bakıyorum. Ne var önümde benim? Altta hani ne yapmışız? Yaprak yapmışız. O zaman 9 tane zincirle başlamamız gerekiyor. 8, 9. Hep altta en son neyle bitirdiğimize bakmamız gerekiyor. Dönüşlerde nasıl başlayacağımızı anlamak için. Şimdi burada yaprağımız var. 9 zincirle başladık. Ne yapıyoruz? Bu yapraklarımızın orta noktasına zincirimize şöyle elimizde düzeltelim. Zincirimizi sık iğne ile bağlıyoruz. Şimdi 9 zincir çektim. 9 zincirden sonra ne yapmam lazım? Burada zaten benim 9 tane zincirim var. 9 tane zincirden sonra yaprak yapmam lazım. Burayı yine işaretleyicimi taktım ve yaprağımızı oluşturalım. Yaprakları anladık artık sanırım. Ben sadece hani gidiş yolunu tam iyice kavrayasınız diye gösteriyorum arkadaşlar. Yine anlatıyorum yine. Bir sıra daha yapınca tam kavrarsınız diye düşünüyorum. Hani mantık bu. Evet, yaprağımızı yaptık. İşaretleyicimizi takmıştık zaten. Buradaki 9 zincire bağlıyorum. Yapraktan sonra 9 zincir yapmamız gerekiyor. 9 zincir. Zaten burada da yaprağımız var. Hemen orta noktasındaki zincirimizi buluyoruz. İki yaprağın arasındaki orta noktasındaki zincir. Bunu yaptık. Şimdi ne yapmamız lazım? Yaprak yapmamız lazım. Burada 9 tane zincirim var.
Buraya da yine işaretleyicimi taktım. 9 zincir, yaprak, 9 zincir, yaprak. Yaprağımızı yaptık. İşaretleyicimi çıkarıyorum ve 9 zincirlik alanın ortasına sık iğne ile battım. Şimdi yaprak yaptık. 9 zincir yapacağız. Zaten önünde de bakın yaprak var. 9 zincir. Bu iki yaprağın ortasına sık iğne ile bağlıyorum. 9 zincir yaptık. Ne yapmamız lazım? Yaprak yapmamız lazım. Bakıyorum önümde ne var? Su taşım var. Hemen 2 kere dolayıp su taşımı yapıyorum. Şimdi su taşımızı yapıp geri dönelim arkadaşlar. Su taşımızı yaptık, geri döndük. Bakıyorum önümde ne var benim? Yaprağım var. O zaman 9 tane zincirle başlamam gerekiyor. Bu iki yaprağın ortasına sık iğne ile bağlıyorum. 9 zincir çektik. Ne yapmamız lazım? Yaprak yapmamız lazım. İşaretleyicimizi takalım. Yaprağımızı yapalım. Yaprağımızı yaptık. İşaretleyicimin olduğu şu 9 zincirlik alana sık iğnemi bağladım. Evet. Şimdi yaprak yaptık. Ne yapacağız? 9 zincir yapacağız. 9 zincir. Bu iki yaprağın ortasındaki zincirimize bağlıyoruz. Düzeltelim şöyle elimizle her zaman. Evet. 9 zincir yaptık. Ne yapacağız? Yaprak yapacağız. Yine yaprağımızı oluşturalım. İşaretleyicimi de yine takıyorum ben. Yine yaprağımızı oluşturalım. Yaprağımızı yaptık. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Yine buraya sık iğne ile bağladım. Yapraktan sonra 9 zincir. Bu ikisinin ortasına batıyorum. Yaprak yapıyorum. 9 zincirden sonra yaprağımızı yapıyoruz. Yaprağımızı yaptık. Yine buraya sabitliyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Yaprak yaptık. 9 zincir. Bakıyorum su taşım var. 2 kere doluyorum ve su taşımı yapıyorum. Su taşımızı yapıp geri dönelim arkadaşlar. Evet, son halimiz bu şekilde. En son döndük, su taşımızı yapıp şimdi bakıyorum arkadaşlar, altta önümde ne var? 9 tane zincirim var. O zaman yaprakla başlamam gerekiyor. Bu şekilde mantık, bir yaprak, bir 9 zincir. Dönüşlerimizde de önümüzde ne varsa onun tam tersi, zincir varsa yaprak, yaprak varsa zincirle başlamamız gerekiyor. Modelimiz bu şekilde. Umarım anlaşılabilmiştir. Buraya kadar elimden geldiğince en iyi şekilde hani mantığını da anlatarak ilerlemeye çalıştım. Şimdi bakıyorum kaç sıra yapmışım. Şu su taşlarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırayı yapıyorum şu anda. Şimdi ben de yapayım. Sizler de yapın. Tamamladığımızda bağcık kısımlarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bandanamı tamamladım. Sadece kenar oyası kaldı. Şimdi size yapmış olduğum ölçülerden bahsedeyim. Şu iki kenar ölçüsü ölçelim beraber. Bakın bu kenardan bu kenara kadar 48 santim. Şu orta noktasından itibaren şöyle göstereyim. Bitişe kadar da 28 santim arkadaşlar.
Benim için yeterli bir ölçü ama sizler eğer hani birazcık daha uzatmak isterseniz burası 50-55 santime kadar büyütebilirsiniz bandanalarınızı. Daha uzun yapmak isterseniz birkaç sıra daha ekleyebilirsiniz. Benim için yeterli bir ölçü. Şimdi en son düz kısmından geldik ve burada bitirdik. Ters kısmından yani kenar oyamızı ters kısmından yapacağız. Şöyle döndürüyorum. Öncelikle şu uç kısmı yani başımızın önüne gelecek olan kısım şu anda gördüğünüz gibi düz değil. Biz bunu düzleştirmemiz gerekiyor. Düz bir form almasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi su taşımızı yapalım. Kaydırıyorum. Öncelikle bir su taşımızı yapalım, sonra devam edelim. Evet. Şimdi biraz da yakınlaştıralım. 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Şimdi bu yapraklarımızın yine ortasındaki zinciri sık iğne ile bağladım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Buradaki bu 9 zincirimizin ortasına bağladım sık iğne ile. Yine 8 zincir. Yapraklarımızın ortasındaki zincire sık iğne ile bağlıyorum. 8 zincir. Bu 9 zincire sık iğne ile bağladım orta noktasına. 7, 8 zincir. 2 yaprağımıza. Bakın düz bir form alıyor. Bir sıra daha gideceğiz zaten. O zaman tam hani düz olacak. 8 zincir. Bu arada ben bandanamı ütüledim. Bitirdikten sonra sizler de böyle ters kısmından arkadaşlar ütüleyin. O formu alması önemli çünkü. Yani ütülemediğinizde böyle iç içe ördüğünüzde kendiniz de görürsünüz. Bu güzel görüntüyü yakalamak için ütülemeniz gerekiyor. Buharlı ütüyle ütülemeniz gerekiyor. Üzerine bir bez yardımıyla bez koyarsınız. Direkt bandanaya ütüyü sürtmeyin arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sıra sonuna kadar gelelim. Hem bu kısımda bağcıklarını da yapacağız. Kenar bağcık kısımlarını da yapacağız. Evet. Evet, şimdi su taşımızın yerine geliyoruz. Buraya su taşımızı yapıyoruz. İki kere dolayıp üçlü trabzan şeklinde yapacağız arkadaşlar. Unutmayalım. Evet. Şimdi burada döndürüyorum ve bağcık kısmımızı yapacağız. Öncelikle istediğimiz uzunlukta zincir çekerek bağcığımızı yapacağız. Yani
Eğer kısa istiyorsanız daha az çekin, uzun istiyorsanız daha fazla çekin. Ben 70 zincir çekeceğim. Sizler hani bağcık kısmınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 70 tane zincir çekip gelelim. Evet, şimdi bunun üzerine sık iğne ile gideceğim. Şöyle her bir zincirime bir tane sık iğne yaparak aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. Evet, buraya kadar bu zinciri tamamen sık iğne ile gelelim. Evet, zincirimizi tamamen sık iğne ile aşağıya kadar geldim. Burası su taşı olan yer. Şimdi her birinin buradaki 3 tane trabzanı var. Üzerlerine sık iğne ile gidiyorum. Her birine birer tane. Yuvaya da bir tane sık iğne yaptım. Yine devam ediyorum. Şimdi burada 8 tane zincirimiz vardı. Bu 8 zincirimizin içerisine bakın, zincirlerimizin iç kısımlarına 8 tane sık iğne yapacağım. Her bir zincirime birer tane. 2 3 6 7 ve 8. Şimdi ortadakine de bir tane, bakın buraya da bir tane yapıyorum. Devam ediyorum yine. Tüm gördüğüm zincirlerime birer tane sık iğne yapıyorum. Birer tane de şurada sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar, oraya, yaprakların ortasına yapmış olduğumuz sık iğneler. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Bakın tamamen düz formunu aldı gördüğünüz gibi. Evet, bu su taşımızın olduğu yere kadar geldik. Diğer tarafta sık iğne ile ilerlemiştik. Burada da yine her birinin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi burada bakın, en sondaki zincirime şu anda batmadım. 70 tane zincir çekip bağcığımızı oluşturalım. Bağcığımı oluşturdum. Şimdi şu sondaki zincire batmamıştık. Buraya da sık iğne ile batıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Bandanamız tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle arka kısmından ipimizi gizleyelim ve son haliyle gelelim. Bandanamız tamamlandı arkadaşlar. Son bir kez bu ön kısmından bir ütü yaptım ve sonlandırdım bandanamı. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Farklı bir model oldu. Ben çok keyif alarak ördüm ve yapımı da bir o kadar kolay aslında. Hani karışık gibi görünüyor ama çok kolay bir model. Siz de yapınca göreceksiniz. Videom buraya kadardı. Umarım ki sizler de keyif almışsınızdır ve kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Yapamadığınız, anlayamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sorun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.